Selam, hoş geldiniz. Bugün renklerimizin harmanlandığı bir resim çizelim. Yani pizza çizelim. Daha doğrusu pizza dilimi. Taslağımızı çıkarıyorum. Sucuğumuzu, fesleğenimizi, domatesimizi ve zeytinimizi kaba taslak olarak çiziyorum. Hamurumuzun girintili ve kabarmış yerlerini belli ediyorum. Zemin rengimizi boyuyorum. Beyaz da değil, sarı da değil. Burası erimiş mozzarella peynirinin tabanı olacak. İkinci katımızı sarımızın en açık tonuyla boyuyorum. Üçüncü katımıza da canlı bir renk için sarının daha canlı görünen rengini tercih ediyorum. Her tarafı boyamıyorum. Ara ara yapıyorum ki peynirimiz ve onun kızarmış hali belli olsun. Dördüncü katımıza kırmızının en açık tonuyla sosumuzun taban rengini yapıyorum. Ara ara yapıyorum ki erime ve dağılma görüntüsü versin. Çizimimizin yanında birazcık da pizzadan bahsedecek olursak, Neolitik çağdan beri pizzaya benzer yiyecekler yapılmış. Tabii ki birden pizza oluşturulamazdı. Bunun bir katmanı olmalı değil mi? Bir sıralaması olmalı. O yüzden ekmeği daha lezzetli hale getirmek için başka malzemeler eklemişler. Bu kayıtlar antik tarih boyunca bulunabiliyor zaten. Gerek kazılarda gerek başka şeylerde ortaya çıkıyor. Milattan önce 6. yüzyılda Büyük Darius'un egemenliği sırasında Ahameniş İmparatorluğu'nun Pers askerleri savaş kalkanlarının üzerinde peynir ve hurma ile yassı ekmekler pişirirlermiş ve antik Yunanlar ekmeklerini yağlıyorlarmış. Otlarla peynirlerle bunu destekliyorlarmış. Pizza kelimesi ilk olarak milattan sonra 997'de o zamanlar hala Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olan Gaeta kasabasından bir Latince metinde ortaya çıkmış. Bu arada Gaeta kasabası İtalya'nın güney kısımlarında bulunuyor. Bu metin belirli bir mülkün kiracısının Gaeta piskoposuna her Noel gününde ve her Paskalya bayramında 12 tane pizza vereceğini belirtirmiş. Bu arada bence neden 12 diye düşünmüştüm. Tahminimce dini bir sembol olduğunu düşünüyorum. Bu şeyden dolayı 12 havariden dolayı olabilir. 5. katımıza bir ton daha koyusu olsun diye aynı renkten üzerini ara ara boyuyorum. Kırmızı ve sarımızı kaynaştırmak için birleşim yerlerini turuncuya boyuyorum. Buralarda fırça hakimiyetimiz çok önemli. Fırçamızı çok bastırmamamız gerekiyor. Çoksa yukarıda tutmamamız gerekiyor. Kırmızı ve kahverengiyi karıştırıp yeni bir ton elde ediyorum ve onu da 6. katımıza uyguluyorum. Pizza terimi Latince'de ezmek ve öğütmek anlamına gelen pinseire yani pinsere fiilinden geliyormuş. Popüler bir çağdaş efsaneye göre arketipsel pizza Margarita pizza 1889'da Capodimonte Kraliyet Sarayı Rafael Esposito'yu ziyaret eden Kraliçe Margarita'nın onuruna bir pizza yapmakla görevlendirilmiş. Bu ustamız 3 çeşit pizza yapmış ve kraliçeye bunu sunmuş. Kraliçe 3 farklı pizzadan İtalyan bayrağının renklerine kırmızı domates, yeşil fesleğen ve beyazdan mozzarella peyniri sarılı pizzayı tercih etmiş. Daha sonra araştırmalar bu efsane hakkında şüphe uyandırsa da sözde bu tür pizzaya daha sonra kraliçenin adı verilmiş. Pizza 19. yüzyılın sonlarında İtalyan göçmenler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüş ve ilk olarak o göçmenlerin yoğunlaştığı bölgelerde ortaya çıkmış ve böylelikle de tüm dünyaya yayılarak popüler haline gelmiş. Malzemelerimiz bir bariyer görevi gördüğü için sosumuz buralarda birikmiş olacak ve daha yoğun olacak. O yüzden malzeme diplerini daha koyu yapıyorum. Domatesimizi boyamak için en altta sarının en açık tonunu tercih ediyorum. İkinci katımıza da sarının koyu rengini tercih ediyorum. Domatesimizin kenarları daha kırmızıdır değil mi?
O yüzden kenarlarını kırmızıyla boyuyorum. Taneciklerimiz daha açık renk oluyor genelde ama taneciklerimiz daha küçük, böyle pişmiş olacakları için daha kızarmış bir görüntü elde etmek için daha kırmızıya boyuyorum. Daha gerçekçi bir görüntü elde etmek için uygun yerleri beyazla boyuyorum. Daha belirgin bir görüntü için kenarlarımızı konturluyorum. Gölge kısmımızda yapıyorum. Mor ve kahverengi ile, eğer sizin tonlarınız böyle bu rengi elde etmediyse, çok az da kırmızıyla karıştırarak elde edebilirsiniz. Elde ettiğimiz renkle sucuğumuzu boyuyorum. Tanecikli görünmesi için her yeri boyamıyorum tabii ki. Üst üste fırçamı dokunduruyorum. Fesleğenimizin en alt tabanını yeşilin en açık rengiyle boyuyorum. Burada kuruyan boyamın kenarlarına yine kontur çekiyorum. Gölgesini yapıyorum. Bu kısmı da bitiriyorum. Koyu yeşil rengimizle yaprağımızın damarlarını çiziyorum. Zeytinimizi siyahla boyamıyorum çünkü gölgelendirme yaptığımda birleşecek ve daha az gerçekçi bir görüntü elde edeceğiz. O yüzden lacivert ve siyah arasında bir renkle boyuyorum. Bazı yerleri koyu yapıyorum o pişmiş görüntüyü elde etmek için. Gölgelendirmelerimi de yapıyorum. Şimdi hamur kısmına geçebiliriz. Burayı en sona koymak istedim. Çünkü ana kısmı ilk önce yapmak istedim. Tabanı kahverenginin en açık rengiyle boyuyorum. Kenarları daha koyu kahverengi yapıyorum. Üçüncü katımızda da daha koyu bir kahverengi yapıyorum. Hamurun kabarma görüntüsünü vermek için ara ara yine fırçamla dokunuşlar yapıyorum. Ve beyazla aydınlatmamı yapıyorum. Hamura pişmiş görüntüsü vermek için en üstte kırmızı ve kahverengiyi karıştırıyorum. O hamurun kızıllığını belli etmek için ara ara bunu uyguluyorum. En sonda da kuruyan boyalarımın üzerine beyaz rengimle tüm aydınlatmalarımı yapıyorum ve çizimimi tamamlıyorum. Bu videomuz da bu kadardı. Beni izleyip ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.